Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis meyveli lokum tarifiyle geldim. Yapımı oldukça pratik, lezzeti şahane bir tarif. Ben vişne suyuyla hazırladım lokumumu. Siz elinizde farklı meyveler varsa onunla da hazırlayabilirsiniz bu tarifi. İsterseniz taze sıkılmış meyve sularıyla ya da elinizde olan paket meyve sularıyla hazırlayabilirsiniz. Hemen tarifimizin yapımına geçmek istiyorum. 1 su bardağı meyve suyunu uygun bir cezveye alalım. Ben vişne suyuyla hazırladım lokumumu. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml. Klasik su bardaklarından bardağım bu arada. Üzerine yarım su bardağı toz şeker ve yarım su bardağı buğday nişastası ekleyelim. Ve karışım tamamen homojen oluncaya kadar güzelce karıştıralım. Buğday nişastası yerine mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Ardından ocağa alarak ocağımız orta ateşteyken sürekli karıştırarak kaynamasını bekleyelim. Zaten az miktarda malzeme olduğu için çok kısa sürede kaynayacaktır. Az önce de belirttiğim gibi ocağımız bu aşamada muhakkak orta ateşte olsun. Yavaş yavaş kıvam almaya başladı bile. Gördüğünüz gibi bir kısmı koyulaşmaya başladı. Bu aşamaya geldikten sonra ocağımızın altını en kısık dereceye alalım. Kısık ateşteyken ocağımı sürekli karıştırarak 15 dakika boyunca güzelce suyunu çekmesini sağlayalım. Hiç karıştırmayı bırakmayalım bu aşamada. Pişirmeye devam ettikçe gördüğünüz gibi kıvamı daha da koyulaşıyor ve içerisindeki su miktarı azaldığından lokum kıvamına daha da yaklaşıyor kıvamı. 15 dakikanın sonunda bu kıvama geliyor. Artık istediğim şekilde oldu. Ocağımızın altını kapatabiliriz. Kullanacağımız sıkma torbasını bir bardağın içerisine yerleştirelim. Böylece hazırladığımız karışımı çok daha rahat bir şekilde içerisine koyabiliriz torbanın. Karışım sıcak hala sıcakken sıkma torbasının içerisine yerleştiriyoruz. Elinizde sıkma torbası yoksa torba olmadan da kaşık yardımıyla şekil verebilirsiniz. Onu da birazdan göstereceğim sizlere. Tezgahımıza bir tane yağlı kağıdı alalım. Yağlı kağıdın oynamaması için kenarlarına bardak yerleştirdim ben. Sonrasında sıkma torbası yardımıyla şekil verebiliriz gördüğünüz gibi. Ya da bir çay kaşığı yardımıyla çay kaşığını ara ara ıslatarak gördüğünüz gibi şekil verebiliriz. Ben ufak parçalar koparıyorum karışımdan. Sonrasında elimle dilediğim şekli verebiliyorum. Ben birazdan elimle yuvarlayarak böyle uzun bir form oluşturacağım. Parmaklarımla bu şekilde yuvarlayarak uzun formu oluşturdum. Bu şekilde tek lokmalık oldukça güzel oluyor. Şekil verme işlemi bittikten sonra bir 20-30 dakika kadar dinlendirelim. Ardından bir kaseye bir miktar toz şeker alalım ve hazırladığımız, şekil verdiğimiz lokumlarımızı şekere bulayalım. Şu an tam da mevsimiyken taze sıkılmış portakal suyu, mandalina suyuyla da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Çocuklarımız için oldukça lezzetli, sağlıklı atıştırmalık olacaktır. Muhakkak deneyin derim. Nefis meyveli lokumlarımız hazır. Gerçekten çok iştah açıcı gözüküyor. Görüntüsü gibi lezzeti de harika oluyor. Şöyle yakından da göstermek istiyorum sizlere. Kanalımdaki tariflerin büyük bir kısmı pratik tariflerden oluşuyor. Bu da onlardan biri. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen aşağıda yer alan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.